Merhaba değerli izleyiciler. Evrene dair anlayışımızı şekillendiren karmaşık dokuyu araştırdıkça kendimizi kuantum fiziği ve genel görelilik alanlarının birleşiminden oluşan bir kavşakta buluyoruz. Bunlar bizi kozmosu yöneten temel ilkeleri yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Mevcut kavramlara meydan okuyacağımız ve evrenimizin barındırdığı sonsuz olasılıkları keşfedeceğimiz bilimin harikaları arasında yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün modern fiziğin bu iki temel direği arasındaki incelikli etkileşimi derinlemesine araştırmayı amaçlıyoruz. Ve doğal olarak bunların evrenin başlangıcını, temel bileşenlerini ve onun varlığını tanımlayan kapsayıcı yapıyı anlamamıza yönelik çıkarımlarına da değineceğiz. Bu araştırmanın merkezinde süpersicim teorisinin doğanın kuantum ve göreli tanımlamaları arasında bir köprü görevi görmesi yer alıyor. Süpersicim teorisi, evrenin en temel parçacıklarının nokta benzeri yapıları olmadığını, bunun yerine titreşim modlarının gözlemlenen parçacık özelliklerine yol açan salınan sicimler olduğunu öne sürüyor. Bu çerçeve kuantum teorilerine yer çekimine dahil ederek parçacık fiziğinin standart modelinin ötesine uzanır. Dahası süpersicim teorisi merak uyandırıcı bir şekilde 9'u uzaysal ve biri zamansal boyuttan oluşan 10 boyutun, yani bizim evrenimize göre olan ek boyutların yoğunlaştırılmış ve doğrudan gözlemsel erişiminin ötesinde olduğu bir evren önermektedir. Süpersicim teorisinde öne sürdüğü büyük patlama öncesi senaryo kavramı, zamanın ve evrenin kökenine dair devrim niteliğinde bir bakış açısı getiriyor. Bu teori, 4 boyutlu uzay zaman dokumunun büyük patlamadan daha dehşet verici bir olaydan ortaya çıktığı daha yüksek boyutlu bir evrenin varlığını ileri sürüyor. Böyle bir kavram sadece kozmolojik modellerimizin sınırlarını genişletmekte kalmıyor. Aynı zamanda çeşitli kozmolojik bulmacaları çözen, üstel bir genişleme periyodunu varsayan enflasyonist teorinin teorik temelleriyle de uyum sağlıyor. Temel kuvvetlerin elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetleriyle yerçekiminin süpersicim teorisi çatısı altında birleştirilmesi, evrenin evrimi için ilgi çekici bir anlatı sağlar. Evrenin oluşum anlarında bu kuvvetler birbirinden ayırt edilemezdi ve tek bir birleşik kuvvet olarak tezahür ediliyordu. Evrenin soğuması ve genişlemesi, temel kuvvetlerin farklı kimliklere büründüğü bir simetri bozulmasına yol açtı. Yoğun madde fiziğinde gözlemlenen faz geçişlerine benzeyen bu süreç, evrenin mükemmel bir simetri durumundan bugün gözlemlediğimiz karmaşık ve çeşitli kozmosa doğru dinamik evrimine bir bakış açısı sunmaktadır. Süpersicim teorisi aynı zamanda karanlık madde alanına da giriyor ve karanlık maddenin bulunması zor bileşenlerinin süpersicimlerin yüksek kütleli titreşim modları olduğunu ileri sürüyor. Bu hipotez yalnızca karanlık madde için bir aday teori sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda süpersicim teorisinin kozmolojik yönlerini gözlemlenebilir astrofiziksel olaylarla ilişkilendirerek ampirik doğrulama için potansiyel bir yol sunuyor. Bununla birlikte süpersicim teorisinin teorik zarafeti, deneysel doğrulama ile ilgili karmaşıklık ve zorluklarla örtüşmektedir. Teorinin daha yüksek boyutlara ve sicim etkilerinin önemli hale geldiği ölçeğe, yani Planck uzunluğuna yakın dayanması, doğrudan deneysel gözlemin önünde önemli engeller oluşturur. Kuantum fiziğini ve genel göreliliği çevreleyen tartışmaları süpersicim teorisi bağlamında sentezlerken, kendimizi evreni anlama arayışımızın sınırında buluyoruz. Teorinin tüm temel güçleri birleştirmeye ve evrenin kökeni ve yapısına ilişkin tutarlı bir açıklama sağlamaya yönelik cesur girişimi, fizik alanını yönlendiren araştırma ruhunu somutlaştırıyor. Süpersicim teorisinin ortaya çıkardığı karmaşıklıklar ve zorluklar, bilimsel modellerimizin geçici doğasını ve anlayışımızı ileriye taşıran teori ile deney arasındaki sürekli etkileşimi hatırlatıyor. Evrendeki bilinen tüm kuvvetleri birleştirebilecek kapsamlı bir matematiksel çerçeve olan bileşik alan teorisi arayışı, süpersicimler olarak bilinen teorinin gelişmesiyle doruğa ulaştı. Bu teori evrenin kökeni, zamanın başlangıcı ve çok boyutlu evrenlerin varlığına ilişkin tahminler sunmaktadır. Süpersicim teorisi, doğanın nihai yapı taşlarının sicimlerden oluştuğunu öne sürüyor. Parçacıkların nokta gibi görünmesinin nedeni ölçüm cihazlarımızın bu sicimlere karşı duyarsızlığıdır. Doğadaki temel kuvvetler ve çeşitli parçacıklar titreşen sicimlerin farklı modlarından oluşur.
Yerçekimi etkileşimi dairesel bir sicimin en düşük titreşim modundan kaynaklanır. Tüm parçacıklar titreşen sicimlerin yalnızca farklı rezonanslarıdır. Doğada 4 temel kuvvet vardır. Yerçekimi, elektromanyetizma, zayıf nükleer ve güçlü nükleer kuvvetler. Yerçekimi gezegenleri yörüngede tutmaktan ve yıldızların dinamiklerini yönetmekten sorumlu çekici bir kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet atomları bir arada tutarak elektronların pozitif yüklü çekirdeğin etrafında dönmesine izin verir ve kimya yasalarından sorumludur. Elektromanyetik alanın kuvvetin taşıyıcı parçacığı bozon yani fotondur. Atomlar uyarıldığında elektronların çekirdekleri etrafındaki hareketi düzensiz hale gelir ve elektronlar elektromanyetik radyasyon formları olan ışık, X ışınları, mikrodalgalar gibi diğer radyasyon türlerini yaymaya başlar. Güçlü nükleer kuvvet çekirdekteki protonları ve nötronları bir arada tutmaktan sorumludur. Kendi hallerine bırakıldıklarında protonların pozitif yüklerinden gelen itici kuvvet çekirdeğin parçalanmasına neden olacaktır. Ancak protonların yapı taşı olan kuarklar arasındaki güçlü nükleer kuvvetler bu parçalanmayı önleyen ve elektromanyetik itmeyi yenen bir kuvvet oluşturur. Doğada çeşitli elementlerin varlığı itici elektrik kuvveti ile güçlü nükleer kuvvet arasındaki hassas dengeden kaynaklanmaktadır. Güçlü nükleer kuvvet serbest bırakıldığında çekirdekte hapsolmuş enerjiler serbest kalır. Güçlü nükleer kuvvet aynı zamanda yıldızların parlaklığını da açıklamaktadır. Çekirdeğin içindeki radyoaktiviteyi tetikleyen ve ağır çekirdeklerin daha kararlı elementlere bozulmasına yol açan bir diğer kuvvet ise zayıf nükleer kuvvettir. Kısa ömürlüdür ve doğrudan algılanamaz. Bir uranyum parçasının yanına bir Geiger sayacı yerleştirmek, zayıf kuvvetin neden olduğu nükleer radyoaktiviteyi ölçer. Kuantum mekaniği yerçekimi dışındaki diğer 3 kuvveti başarıyla uzlaştırdı. Elektromanyetik güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler. Tek bir temel kuvvetin çeşitli koşullar altındaki farklı aşamalarıdır. Süpersicim teorisi ise yerçekimi kuvvetini diğer kuvvetlerle bütünleştirecek bir çerçeve olarak ortaya çıkıyor. Genel görelilik kuramı birçok çözülmemiş sorunu barındırmaktadır. Evren neden büyük patlama ile birlikte genişleme aşamasına girmiştir? Büyük patlamadan önce ne vardı? Parçacıklar neden mini kara deliklere dönüşmüyor? Kuantum fiziği ile sonsuz yoğunluk ve sıfır hacim tekilliklerinin paradoksları nasıl çözülebilir? Aksine süpersicim teorisi büyük patlamadan önce ne olduğunu tahmin ediyor. Başlangıçta evren 4 boyutlu değil 10 boyutluydu. Ancak topolojik ve enerji kararsızlığı nedeniyle 10 boyutlu evren parçalandı ve 4 boyutlu evren diğer parçalardan ayrıldı. Bu olayı görselleştirmek için bir sabun köpüğü hayal edin. Titreşimler yeterince güçlü hale gelirse sabun köpüğü kararsız hale gelir ve çok sayıda küçük sabun köpüğüne ayrılır. Başlangıçtaki ayrışma o kadar yoğundu ki büyük patlamaya neden oldu ve farklı boyutlardaki evrenler bu tekil sistemden ayrıldı. 10 boyutlu evrenin daha küçük evrenlere bölünmesi yeni madde türlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu bağlamda işin fiziksel boyutuna ek olarak bir felsefi ve metafiziksel söylem geliştirecek olursak, karanlık maddenin modern kozmoloji tarihinde bir muamma olarak varlığını sürdürmesi, deneysel erişimimizin sınırlarının somut bir örneğidir. Görünürlük perdesinin ötesinde var olup, kozmosla elektromanyetik kuvvetler yoluyla değil, galaksilerin kozmik unutulmaya doğru çözülmesini önleyen yerçekimsel bağlanma yoluyla etkileşime girer. Kozmik yapının bu görünmez mimarı, anlamı arayışımızın temelinde yatan paradoksları simgeliyor. Görünen, görünmeyen tarafından sürekli olarak rahatsız ediliyor. Gravitonların kozmosun çok boyutlu manzarasını geçebilen yerçekimi kuvvetinin varsayımsal kuantum taşıyıcıları olarak tartışılması, somut olanla soyut olan, bilimsel olanla metafizik olan arasında bir köprü görevi görür. Sicim teorisinin 11 boyutu, bunlardan 4'ü gözlemlenebilir ve 7'si algımızın ötesinde olan boyutlar olarak tezahür etmesi, katmanlı bir evrene ilişkin metafiziksel vizyonumuza kozmolojik bir sonuç sağlamaktadır. Bu aşamada bilim ile metafizik ve felsefeyi bir arada değerlendirip bütünsel bir evren görüşünü benimsememiz daha doğru olmaktadır. Bu felsefi yolculuk bizi gerçekliğin doğasını yalnızca gözlemlenebilir ve ölçülebilir olan açısından değil, aynı zamanda deneysel bakışımızın ötesinde yatan şeyi metafiziksel anlayışlar ışığında düşünmeye davet ediyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.